Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birlikte Temu'dan aldığım şarjlı hava pompasını inceleyeceğiz. Öncelikle ürünümüzü kutunun içerisinden masamızın üzerine çıkaracağız. Öncesinde şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz bütün cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Araba, motosiklet, top ve rastgele yine şişirebileceğiniz lastik olur, başka bir şey olur. Buralarda kullanabiliyorsunuz. Ürünümüzün kutusu bu şekilde. Kutu içeriğini masanın üzerine alalım ve birlikte ürün incelememize başlayalım. Kutu içeriğini masanın üzerine aldık. Gördüğünüz gibi tam olarak bu gördüklerinizle geliyor arkadaşlar. Kutudan masanın üzerinde gördüğünüz, bu arada bunu unutmuşuz, malzemeler çıkıyor. Hemen birazcık Temu'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle yurt dışından alışveriş yapanlarda şöyle bir korku var. İşte aldığım ürün gelir mi, kargom kaybolur mu gibi soru işaretleri var. Temu'dan aldığınız ürünler geliyor arkadaşlar. Türkiye içerisinden alacak arkadaşlar için konuşacak olursam aylık 5 paket limitiniz var. Temu optimizasyonu son derece iyi bir şekilde yapmış. Eğer Türkiye içerisinden ya da başka bir ülkeden giriyorsanız gümrük kısıtlamasına dahil olan ya da gümrük limitini aşan ürünleri size göstermiyor. Eğer ürünü görebiliyorsanız ve satın alabiliyorsanız, örneğin Türkiye için konuşacağım, size gönderilebilecek ve gümrüğe takılmayacak ürünler gönderiliyor arkadaşlar. Bu arada aylık 5 paket limitini lütfen göz önünde bulundurun. 5 paketten fazla ürün alırsanız gümrüğe takılacaktır arkadaşlar. Videonun hemen sol tarafında gördüğünüz kodu kullanarak arkadaşlar seçili ürünlere erişebilirsiniz. Temu uygulamasından daha önce alışveriş yapmayanlar ve ilk kez alışveriş yapacaklar için seçili ürünler orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile sadece 33 lira arkadaşlar. 33 liraya alabilirsiniz. Dediğim gibi orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile 33 lira. Buraya dikkat edin. Yine seçili ürünlere erişmek için buradaki kodu kullanabilirsiniz. Yine Temu uygulamasını indirmek içinse sol tarafta şu an gördüğünüz kodu kullanarak Temu uygulamasını indirebilir ve telefonunuza yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ürün incelememize başlayabiliriz. Öncelikle hafiften ağıra doğru gitmek istiyorum. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu bu şekilde, ancak kılavuza çok fazla ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Kullanımı oldukça basit bir cihaz arkadaşlar. Gördüğünüz hava pompası şarjlı olarak çalışıyor arkadaşlar. Fiziksel yapısı bu şekilde. Hemen göstermek istiyorum. Kutunun altı, yanı, buralardan hava girişi var. Arka tarafı arkadaşlar, burada teknik özellikleri, model bilgisi ve üretici firma bilgi ve adresi yer alıyor. Bu bilgileri belirttikten sonra ön kısmı burada. Burada toplam 5 adet butonumuz var ve üst kısmında arkadaşlar burayı anlatacağım. Bir hava çıkışımız ve bir tane de fenerimiz var arkadaşlar. Şuradaki güç tuşuna basarak cihazı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Buradaki tuşumuz cihazın açma kapama işlevini gerçekleştiriyor. Yine burada bulunan ışık butonunu kullanarak ise buradaki aydınlatmayı aktif edebiliyorsunuz. Özellikle karanlık ortamda bağlantıları yapmak ya da lastiği bulmak zor olabilir. Doğru noktayı bulmak zor olabilir. Bu noktada bu ışık oldukça işinize yarayacaktır. Yine tekrar basarak bunu bir reflektör olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki hava hortumumuzu bu uca bağlayarak hava basmaya hazır hale getirebiliyorsunuz. Dediğim gibi kullanımı oldukça basit ve güzel bir cihaz. Hemen cihazın menüsünden bahsedeceğim. Ayrıca bu cihazın artı ve eksi yönlerinden de mutlaka bahsedeceğim arkadaşlar. Cihazın kullanımını hızlıca anlattıktan sonra diğer detaylarımıza geçeceğiz. Cihaz uzun süre kullanılmadığında arkadaşlar, eğer açılsa bile çalışmadıysa belli bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor. Yani bu şekilde bekleme modunda durmuyor. Cihazın üst kısmını göstermek istiyorum. Bakın, hava çıkışımız, hortumumuzu bağladığımız, burada 2 tane güç girişi var. Bir tane Type-C cep telefonlarını şarj ettiğiniz giriş, bir tane de normal kutu içeriğinden çıkan çakmaklıktan güç alarak kullanabileceğiniz bir girişimiz var arkadaşlar.
Bu neden var ya da ne işe yarayacak? Bundan hemen bahsetmek istiyorum. Elinizde bu tip şarjlı bir kompresörünüz varsa arkadaşlar, ki bence güzel bir olay. Başınıza gelebilecek en kötü şey şarjının bitmesi ya da sizin bu cihazı şarj etmeyi unutmanız olabilir. Özellikle aracınızın lastiği çok fazla hava kaçırıyorsa, işte belirli aralıklarla lastiği değiştirmektense hava basarak lastikçiye ulaşmaya çalışıyorsanız ya da lastik çok büyükse arkadaşlar, örnek veriyorum bir kamyon lastiğine çok düşük noktadan hava basmaya başlarsanız muhtemelen sizin şarjınız yetmeyecek ve cihaz kapanacaktır. İşte bu noktada arkadaşlar buradaki 12 voltluk girişi kullanarak bu kablo aracılığı ile cihazı tekrar çalıştırıp hava basma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Bu kablonun ise şöyle bir dezavantajı var ya da bu kompresörün kablosuz olmasının size sağladığı en büyük avantaj, bazen uzun araçlarda bu kabloların boyu yeterli gelmeyebiliyor. Özellikle arka lastiklerde, bagajda bir çakmaklık girişiniz yok ise arkadaşlar, bu noktada enerji alıp şarjsız tip kompresörlerde lastiklerinize hava basamayabiliyorsunuz. Bu işlevi şarjlı olması sayesinde kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim için kablolar dezavantajken, bazen şarjın bitmesi durumunda ise ya da çok fazla kullanımdan dolayı şarjın tükenmesi durumunda size bir kablolu kullanım avantaj sağlıyor. Yani cihazı hem kablosuz hem de kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Küçük bir detay daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu kablo ile ilgili olarak buradaki girişi kullanarak 12 volt üzerinden cihazı şarj etmek isterseniz bunu yapamıyorsunuz. Cihazı şarj edebilmek için buradaki 5 voltluk Type-C üzerinden beslemeniz gerekiyor. Bu daha çok kompresörümüzü eski tip ya da şarjlı olmayan hava kompresörleri gibi kablolu olarak kullanmanızı sağlıyor. Yani bu avantajınız da var. Bu bir kenarda dursun. Yine kutu içeriğinden Type-C arayüze sahip bir kablo, şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bunu buradan takarak şarj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen ben sizler için göstermek adına şöyle şarj işlemini başlatıyorum. Burada cihaz kapalı dahi olsa şarj durumunuzu ve şarj seviyenizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısmı anlattıktan sonra cihazın menüsüne artık geçebiliriz. Cihaz kullanırken bir güç kaynağı istemediği için deniz yatağı olur, top olur, işte kamp çadırı olur, havayla şişen kamp çadırları var. Bu tür uygulamalarda güç kaynağı içerisinde olduğu için rahat bir şekilde götürüp kullanabileceğiniz ve faydalanabileceğiniz bir cihaz. Yine kutu içeriğinden bu şekilde topları ve uygun uçlarla kullanabileceğiniz diğer oyuncak olur, bu tür malzemeleri şişirebileceğiniz aparatları da çıkıyor ve bu şekilde bir de taşıma çantası var arkadaşlar. Bütün malzemeyi bunun içine koyarak arabanızdan uygun bir yere kaldırabiliyorsunuz. Gayet şık, yeterli bir ürün olduğunu belirtebilirim. Cihazı açtığınızda ekran bu şekilde karşınıza geliyor. Buradaki butonu kullanarak arkadaşlar, burada her ne kadar bisiklet, motosiklet, işte top vesaire gözükse de buradaki butonu kullanarak özellikle araçlarda hava basıncı farklı cinslerden gözükebiliyor arkadaşlar. Şöyle alıyorum, örneğin bar. Benim arabamda bar cinsinden hava basıncını ayarlamam gerekiyor. Ya da işte PCE, yine kilogram santimetre küp cinsinden burada farklı basınç değerleri var. Aslında hepsi aynı ama bunu sizin çevirmeniz lazım ya da bu teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Buna sahip değilseniz ya da benim gibi uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlar, örneğin benim arabam için 2.7 bar örnek veriyorum. Buradan istediğiniz değeri girdiğinizde uygun basınca ulaştığında cihaz otomatik olarak duruyor. Zaten uygulamalı olarak da sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Buradaki start butonuna bastığınızda, yani çalıştırmak için kullandığınız butona basıp bıraktığınızda kompresör çalışmaya başlıyor arkadaşlar.
Burayı kapatacağım. Uygun basınca ulaştığında da kapanacak. Bunu da göreceksiniz. Yine içteki basınç bilgisini de ekran üzerinden anlık olarak okumanızı sağlıyorum. Örnek olsun diye bu şekilde gösterdim. Cihazımızın kullanımı oldukça dediğim gibi kolay ve basit arkadaşlar. Buradan değişiklikleri, işte buradan sizin aracınız hangi basınç tipini kullanıyorsa bunu ayarlıyorsunuz. Buradan istediğiniz maksimum değeri girdikten sonra butona basarak çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın yanına geldik ve şarjlı kompresörümüzle hava basacağız. Öncelikle benim arabam bar cinsinden hava bastığı için burayı bara getirdim arkadaşlar. Hemen gerekli ayarlamaları yaparak devam ediyorum. Cihazın ne kadar hava basmasını istiyorsam bu değeri ayarlıyorum. Benim aracım için bu 2.4 bar. Şimdi bağlantıyı gerçekleştirelim. Bağlantı oldukça kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Bakın, bunu yerleştirip çektiğinizde artık bağlantı gerçekleşiyor ve şu an lastiğin havasının mevcut içinde bulunan değerini de görüyoruz arkadaşlar. 1.80 bara inmiş durumda. Bunu bilerek ben indirdim. Böylece cihazımızı denemiş olacağız. Gördüğünüz gibi buradaki tuşa basarak işlemi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi 2.4 bar değerine ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Bence gayet kullanışlı ve başarılı, tek elle bağlayıp çıkarabilirsiniz. Şu an hemen sol tarafta gördüğünüz kodu kullanarak Temu'nun ana sayfasında arama yapabilir ve seçili ürünlere erişebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce Temu'dan alışveriş yapmadıysanız ve ilk alışverişiniz ise yine şu an gördüğünüz kare kodu kullanarak arkadaşlar Temu uygulamasını indirebilir ve seçili ürünlerde orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile bu ürünlere 33 lira gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz. Böylece bir inceleme videomuzu daha birlikte tamamladık. Bir sonraki projemiz ve videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.